Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz gayet güzel bir sözle başlıyor. Yalnız konuya geçmeden önce bunun bir yatırım değil, inceleme videosu olduğunu söylemek istiyorum. Birikim yapma, yatırım yap. Bu sözle anlatılmak istenen hakkında biraz konuşacağız. Öncelikle hepimiz birikim yaptık, yapıyoruz ya da yapacağız. Bu bazen bir nesne almak için, bazen bir tatil için, bazense kara gün için. Bu konuda annelerimiz biraz daha ağırlıklıdır. Yani neredeyse tüm anneler her zaman kenara koydukları bazı birikimleri vardır. Kim zaman altın, kim zaman nakit olarak biriktirirler. Bu videoda bunun doğrunun yanlışı olarak ele alacağım. Altın global piyasada aslında pek de yükseğe fırlayan bir durum olamadı. Dolar, TL bazındaki uzaklaşma altının fiyatını körükledi. Çok basit bir hesap yaparak kenara konulan paranın neden birikim olarak değil yatırım olarak değerlendirilmesi gerekiyor bunu ispatlayacağım. Şu an 5500 TL asgari ücret alan bir kişiyi düşünelim. Bunun faturalar, kira ve mutfak masraflarını ödeyebildikten sonra geriye 500 TL kaldığını varsayalım. Biliyorum bu biraz zor bir durum. Lakin konumuz en azından 500 TL kenara konulabildiğini baz alacak. Bu kişi her ay 500 TL kenara koyduğu parasına bir yılın sonunda baktığında 6000 TL görecektir. Bu kötü değil arkadaşlar. Gayet güzel bir durum. Her ay 500 TL telefon taksidi ödemektense 500 TL kenara para koyabilmesi gayet başarılı. Lakin az önce dediğim gibi doğrunun yanlışı buradan başlıyor. Birikim olarak değil yatırım olarak yapsaydı ne olurdu sizce? Vadeli olarak bakmak daha güzel şu an için. Biliyorum ben genelde hisse senedinden yana söylerim yatırımı hep. Ama hayatında hiç yatırım yapmayan birine doğrudan hisse senedi alıp analiz yap denmeyeceği için daha aşina olunan vadeli üzerinden örnek vermek daha doğru olacaktır. Diyelim ki bankaya gidiniz ya da akıllı telefonundan bir mevduat hesabı açtınız. Her ay 500 TL koyacak ve yılın sonunda paranızı çekmek isteyeceksiniz. Önce faizi %20 olarak belirleyelim. Biliyorum internette daha fazla oranla faizi verenler var. Lakin bunlar ya 90 günlük ya da 1 yıllık değil. Biz gayet iyi düşünerek %20'lik bir başlangıç ile yıl sonuna kadar hesaplayalım. 1 yıl %20 ise aylık 1,666 eder. Biz düz yapıp 1,67 yapalım. Birinci ay 500 TL yatırdınız ve her ay 500 TL yatırmaya devam ettiniz. Ay sonunda vergiler de düşüldüğünde bakiyenizin 6600 TL olduğunu göreceksiniz. Biliyorum bu çok fazla bir tutar değil arkadaşlar. Lakin biriktirmek ile yatırım arasındaki fark açıkça ortadadır. Birikim yaparak 6000 TL elde edecekken yatırım yaparak 6600 TL elde ettiniz. Bu yatırım araçlarından sadece biridir. Bu yüzden asıl konumuz olan şu sözü size tekrar söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Birikim yapmayın, yatırım yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.